28 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. %100 yerli besi büyükbaş kurbanlık hisse paketi 3.750 lira. %100 yerli besi kıvırcık koç kurbanlık paketi ise 3.250 lira. %100 yerli besi büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat şartıyla sadece 3.600 lira. üstelik vade farksız 9 taksit fırsatıyla. Dilerseniz Carrefour'sa online marketten siparişinizi verin, ücretsiz kapınıza gelsin. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'sa da. Kurbanlıklarınızı sizin adınıza ovalardan, meralardan seçiyoruz. Alım yapmadan önce veteriner hekimlerimiz tüm sağlık kontrollerini yapıyor. Kesimleri dini vecibeleri yerine getirerek noter huzurunda veteriner hekim gözetiminde yapıyoruz. Kesim sonrası soğutup eşit hisselere pay ediyoruz. Kolilediğimiz etleri soğuk zincir kırılmadan soğutuculu araçlara yüklüyor, sipariş edilen marketlere teslim ediyoruz. Telefonla, internet sitemizden ve mağazalarımıza vekaleten verilen kurbanlık siparişleriniz teslime hazır. Kurban etlerinizi isterseniz mağazalarımızdan kendiniz gelerek alabilirsiniz. İsterseniz hijyen koşullarına uygun araçlarla, güler yüzlü personelimizle kurbanlarınızı evinize kadar teslim edebiliriz. Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80,18 gram altın veya değerinde paraya da eşyaya da sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden zekatta olduğu gibi bir yıl geçmesi de şart değildir. Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi? İbadetlerde sorumluluk ve bu sorumluluğun bir neticesi olan ceza ve mükafat da bireyseldir. İslam dininde aile fertleri arasında mal ayrılığı esastır. Bir aile içinde karı koca ve çocuklardan her birini malı ayrı ayrı belirlenmişse kendilerine aittir. Bu itibarla aile fertlerinden karı koca ve yetişkin çocuklardan kimin borcu ve temel ihtiyaçların dışında 80,18 gram altını veya bu miktara eşit parası varsa kurban kesmesi bunun üzerine vaciptir. Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Kurban kesim vakti bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden yani sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Hanefilere göre bayramın 3. günü akşama kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir ancak kurbanın gündüz kesilmesi daha uygundur. Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir? Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla 2 atar damarından en az birinin kesilmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etli kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur. Hayvanın canı çıkmadan başını gövdeden ayırmak doğru değildir. Buna da özenle dikkat etmek gerekir. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir.
Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurmamak ve bu konuya azami özen göstermek gerekmektedir. Kurbanlık hayvanı elektrik veya narkozla bayıltarak kesmek caiz midir? Kurbanın bilinen klasik yöntemle kesilmesi esastır, asıldır. Bununla beraber kurbana fazla eziyet vermemek, ölüm acısını azaltmak maksadıyla kesim esnasında hayvanın elektrik şoku, narkoz veya benzeri bir yöntemle bayıltılarak kesilmesi caizdir. Ancak hayvanın bayıltıldıktan sonra ölmeden boğazından kesilmesi gerekir. Hayvan henüz kesilmeden şok etkisiyle ölürse kurban olmayacağı gibi eti de yenmez, mundar olur. Zira kurbanlık veya etlik hayvanın yenilmesinin caiz olabilmesi için kesim esnasında hayvanın canlı olması gerekmektedir. Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir? Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban etinin 3'e taksim edilip bir bölümünün kurban kesmeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün hısım akrabaya dağıtılmasını, diğer bir kısmının da ailede tutulmasını tavsiye etmiştir. Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir mi? Evet. Fazla et almaya veya ekonomik durumu iyi olmayan insanlar tamamını da evde bırakabilirler. Durumu iyi olan insanlar kestiği kurbanın bütününü de fakirlere dağıtabilir. Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu? İbadetlerin şekil, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de vardır. İbadetlerdeki bu özelliklerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Diğer taraftan ibadetler ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilir. Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Kurban ibadeti de ancak kurban olacak hayvanı usulüne uygun kesilmesiyle yerine getirilir. Bedelini infak etmek suretiyle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz. Zira hayvanın kesilmesi bu ibadetin rüknüdür, temelidir. Kurban Bayramı günü kurban kesilmeden önce bir şey yememenin dini dayanağı var mıdır? Kurban Bayramı'nda oruç tutulmaz. Bayram günüdür. Bayram yapmak gerekir. Ancak imsaktan itibaren bir şey yemeyip o günün ilk yemeğini kurban etinden yemek eftaldir, güzeldir, müstehaptır. Fakat bu kendi evinde kurban kesenler için geçerli. Günümüzde insanlar kurbanlarını çiftliklerde kesmekte. İnsanlara sıra bazen öğle vakti, bazen de ikindi vakti gelmekte. Dolayısıyla bu güzel sünneti işlemek hem zordur hem mümkün değildir. Bundan dolayı evinde tek başına kesenler bu müstahabı, güzel adeti işlerler ama diğer insanların işlemesi oldukça zordur. Uygulamada zorluk vardır. Bu videomun daha çok kişiye ulaşması, YouTube'da üst sıralara çıkarak önerilen videolar kategorisinde gösterilmesi için abone olmanızı, beğen tuşuna basmanızı özellikle rica ediyorum. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, kalın sağlıcakla.